Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Shaza Air 7 Bluetooth kulaklığı inceleyeceğim. Bugün sizlerin karşısına hem çok uygun fiyatlı hem de fiyatına göre harika bir performans sergileyen kulaklıkla geldim arkadaşlar. Uzun zamandır tekrardan gene böyle bir fiyat performans Bluetooth kulaklık arıyordum. Ve hepsiburada.com'da araştırırken bu kulaklık denk geldi. Bayağı da fazla iyi bir yorumu olduğunu gördüm ve hemen sizler için bir tane temin ettim. Şöyle sizlere göstereyim. Shaza'nın Air 7 Bluetooth kulaklığı. Bu kulaklığı ne kadar aldırdım derseniz de 359 TL'lik bir fiyata sahip oldum. Gerçekten fiyatına göre gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yani yorumlarda öyle gördüm. Şimdi gelin sizle beraber kutusundan çıkaralım. Hem de teknik özelliklerine, detaylarına ve testlerine bakalım. Kulaklığı kutusundan çıkaralım. Zaten kutunun üzerine aslında birçok farklı teknik özelliğinden falan vesaire bahsedilmiş. Şöyle bir tane İngilizce kılavuzumuz geliyor alttan. Bu arada Türkçe kılavuzu şöyle kargo paketinde harici olarak bu kutunun üzerinde çıktı. Yani firma en azından bunu güzel düşünmüş. İngilizce bilmeyenler için nasıl kullanılır, nasıl bağlantı yapılır vesaire, dokunmatik fonksiyonlar nasıl kullanılır hepsi bu kitapçıkta yazıyor. Ayrıca kutunun içerisinden orijinal olarak bir İngilizce kitapçık çıkıyor. Alt tarafta kulaklığımızın kendisi var. Zaten bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şöyle kutuyu kaldırdığımda ise bir tane bakın 15 santimlik Type-C şarj kablosu geliyor. Bir tane şöyle nem alan silika jel denen bir şeyler var. Onlardan koymuşlar. Onun haricinde kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. Şöyle hemen kutunun tasarımıyla başlamak istiyorum. Alt kısmında yani kutunun alt kasa kısmı beyaz mat bir kaplama yapılmış. Üzerinde şöyle Shaza logosu konumlanmış ve üzerinde bir tane de bir led var. Burada da şarj seviyesini görebiliyorsunuz. Yani yeşilse bu kulaklığın şarj durumu iyi. Turuncu ise de düşük seviye olduğunu öğreniyorsunuz. Alt kısmında bir tane Type-C şarj girişimiz var. Bu Type-C şarj girişi hızlı şarj desteklemiyor. Ayrıca kulaklığın kutusunun kendisi kablosuz şarj da desteklemiyor. Sadece 5 voltta 1 amper destekleyecek şekilde bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Alt tarafında ise bir tane bakın şöyle yani arka kısmında bir tane bildirim tuşu var ve eşleştirme tuşu, resetleme tuşu dediğimiz bu tuşlardan konumlandırılmış. Şöyle bastığım zaman da bakın yeşil bir led yanıyor, yani kutunun şarj seviyesi iyi. Kapak kısmı bu zamana kadar aşina olduğumuz Bluetooth kulaklıklardan biraz farklı. Şeffaf, yani yarı şeffaf böyle bir tasarıma gidilmiş. Ufaktan mesela böyle kulaklıkların kutunun içerisinde olduğunu görebiliyorum. Şöyle kaldırdığımda kapağı, menteşe kalitesi güzel. Sıkı bir menteşe yapılmış. Yani böyle hafif böyle diyorsunuz çok hızlı oynayan menteşeleri sevmem. Ama bu gayet güzel olmuş. Yani hızlı bir şekilde iyi. Son olarak da şöyle kilitlediğinde bakın açılma mesafesi de güzel. Yani ben buradan rahatlıkla parmaklarımla gördüğünüz gibi kulaklığı kutusundan çıkarabiliyorum. Hiçbir şekilde zorlanmadan problem yaşamıyorum. Hemen şöyle kapağı kaldırmışken bir manyetik testine de bakalım. Gayet kulaklıkları iyi tutuyor bakın. Gördüğünüz gibi salladım, bayağı da düşmedi. İyi bu konuda. Gerçekten malzeme kalitesini orta üst seviye olarak konumlandırabilirim. 359 TL'ye göre gayet de iyi bir malzeme kalitesi konumlandırılmış. Şöyle kulaklıkların kendisini çıkardığımızda, bu arada kulaklığın kendisi 4 gram. Kutunun ağırlığı da 43 gram. Ağırlık konusunda kulaklıklar gerçekten çok hafif. Yani kulağınızda mesela varlığını yokluğunu hissedemeyeceğiniz kadar hafif. Genellikle ortalama işte 6 gramdan başlar kulaklıkların ağırlıkları. Bunda gerçekten 4 gram olması çok iyi olmuş. Kutunun da ağırlığı bence gayet ideal. Çantanızda, cüzdanınızda vesaire cebinizde bile rahatlıkla taşıyabileceğiniz hem de çok kaba bir şekilde yapılmamış bir kulaklık kutu tasarımı var. Kulaklıklar tasarım itibariyle biraz AirPods'un 3. nesline benziyor. Özellikle de bakın bu kulağınızın içine giren iç kısmı çok fazlasıyla benziyor. Aynı şekilde şu mikrofonların ve tutma kısmının konumlandırdığı yer birazcık da AirPods'lara göre daha kalın yapıda yapılmış. Orada da bakın bir tane şöyle mavi kırmızı led var. Ayrıca 2 tane, yani toplamda 4 tane mikrofon da var. ENC teknolojisi destekliyor. Birazdan bunun testlerine de bakacağız. Alt kısmında ise şöyle şarj manyetikleri var. Kutudan ilk çıktığında bu manyetikler bir bantla kapalı oluyor arkadaşlar. Yani kulaklıklarda şarj olmuyor. Hani kulaklığı çıkardım, bağlanamıyorum, çalışmıyor gibi düşünmeyin. Alt kısmında genellikle koruma bantları vardır. Bunları söktükten sonra kutudan şarj olur. Yani kulaklıklar şarj olmaya başlar. Tabii bu bağlantıyı nasıl yapıyor derseniz de Bluetooth'un en son sürümlerinden olan Bluetooth 5.3 destekliyor. Bu cihazda bir herhangi kızılötesi sensör yok. Yani kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda müziğiniz veya da videonuz durmayacak. Kendiniz dokunmatik fonksiyon üzerinden durdurmanız gerekiyor. Sürücülerine bakacak olursak plastik bir kaplama yapılmış arkadaşlar. 13 mm'lik driverlar konumlandırılmış. Ayrıca bu kulaklıklar çift cihaz desteklemiyor ve uygulama desteği de yok. Yani bir equalizer ayarı veyahut da farklı modlar arasında geçiş yapamıyorsunuz. Yani mod dediğim mesela oyun modu, ama bu cihaz tabii ki de bu kulaklıkta bir oyun modu da yok. Aynı şekilde bir aktif gürültü engelleyici modu da yok. Zaten silikonsuz kulaklıklarda bu mod bulunmaz. Tamamıyla telefon üzerinizden veyahut da müzik dinlediğiniz uygulama üzerinden equalizer ayarları veyahut da durdur başlat gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ama yorumlarda özellikle dokunmatik fonksiyonların hem hızlılığından hem de
pratikliğine yani çok rahatlıkla dokunmatik fonksiyonları kullanabildiğinden bahsedilmiş. Birazdan bunları da deneyeceğiz tabii ki de. Kulaklıkların kendisinin 35 mAh bataryası, kutunun da toplamda 400 mAh bataryası var. Yani kutu tam şarjda olduğunda bu kulaklıkları tam 4 kere şarj edebiliyor. Fabrika verilerinde kulaklıklar ile kesintisiz olarak 5 saat müzik dinleme veyahut da görüşme yapabildiğinizden bahsedilmiş. Benim yaptığım testlerde ise en yüksek ses seviyesine 5 saat 41 dakika boyunca kesintisiz bu kulaklıklarla müzik dinleyebildim. Kendi fabrika verilerinde üzerinde bir veri elde ettiğim için de gerçekten bu kulaklığın batarya yönetimi konusunda gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bahsetmeden atlamayayım da kulaklıklarla ilk eşleştiğiniz zaman kapağı kaldırmanız sizin için yeterli. Kapağı kaldırdığınız onda direkt Bluetooth'tan görünebilir modu aktif oluyor ve otomatik olarak bağlayacağınız cihazı direkt Bluetooth ayarlarına bağlayabilirsiniz. Eğer daha önce bir cihaza bağlıysanız da kapağı kaldırdığınızda otomatik olarak bağlantınız tamamlanmış oluyor. Kulaklığın müzik performansından bahsedecek olursak genellikle bas ağırlıklı bir kulaklık yapılmış. En yüksek ses seviyesi gerçekten çok iyi. Yani tabii ki de biliyorsunuz size birebir olarak bu sesi yansıtamıyorum. Kendi yorumlarımı sizlere aktarmaya çalışıyorum ama en yüksek ses seviyesinde ben müzik dinleyemedim. Gerçekten bayağı yüksek. En yüksek ses seviyesini ufak da olsa bir seslerde bozulmaları hissedebiliyorsunuz. Bas ağırlıklı bir müzik performansı var. Baslarını orta seviyede konumlandırabilirim. Tizlere çok fazlasıyla önem verilmemiş bu kulaklıkta ama tizleri de gene bir orta kalite olarak konumlandırabiliriz. Ses netliği açısından da gene gayet fiyatına göre başarılı bir performans sergilediğini düşünüyorum. Sahne sesleri veyahut da vokallerde de gene en azından sağında solda hangi müzik aygıtının çaldığını hissedebiliyorsunuz. Genellikle çok fazla müzik odaklı bir kulaklık olmamasına rağmen fiyatına göre bence gayet bir başarılı performans sergilediğini düşünüyorum. Özellikle kulaklığın mikrofon performansını çok fazlasıyla övmüşler ve şimdi gelin bir tane de mikrofon testi yapalım. Bakalım gerçekten de övüldüğü kadar var mı? Şu anda bu ses kaydını Shaza Air 7 Bluetooth kulaklığın mikrofondan alıyorum. Sessiz bir ortamda kulaklığın mikrofon performansı bu şekilde. Bir tane de gürültü açacağım. Bakalım gürültülü ortamda bir ses performansı nasıl? Şimdi de kulaklığı gürültülü bir ortamda kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kulaklığın mikrofon performansı gürültülü ortamda bu şekilde. Bu arada gerçekten mikrofonun övüldüğü kadar varmış. Hem sessiz ortamda hem de gürültülü ortamda gerçekten çok başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Özellikle de muhakkak arkadaşlar bu yaptığımız ses testini yorumlar kısmında da belirtmenizi, yorumlamanızı isterim. Ben çok beğendim. ENC teknolojisinin kalitesini hissedebiliyorsunuz. Bazı kulaklıklarda ENC var denir ama hiçbir şekilde bunun hissiyatını alamazsınız. Bu Shaza Air 7'de öyle değil. Gerçekten ben ENC'yi gayet iyi hissettim. Arka taraftaki sesleri olabildiğince kapatıp sizin sesinizi ön plana verebiliyor. Yüksek ses seviyesi sayesinde hem sessiz ortamda hem de gürültülü ortamlarda rahatlıkla bir telefon görüşmesi yapabileceğinizi düşünüyorum. Kulaklık gerçekten de yorumlarda belirtildiği gibiymiş. Özellikle günlük görüşme yani mesela gün boyunca telefonla konuşan insanlar telefondan uzak kalmak için özellikle kulaklığı tercih ediyorlar. Bunun için gerçekten hem fiyatın da uygunluğundan dolayı Shaza Air 7 ideal bir kulaklık yani. Telefonunuzdan tamamıyla ayrılmış olacaksınız. Yani sürekli kulağınızda kullanmayacaksınız ve özellikle de görüşmelerinizde işte sesim gitti gitmedi gibi problemler yaşamayacağınız bir kulaklık yapılmış. Gecikme süresi konusunda kulaklığın oyun modu olmadığı için tabii ki de oyun modu olmayan kulaklıklarla kıyasladığımız zaman 200 ile 300 milisaniye arasında bir gecikme alabiliyoruz. Bu da diğer kulaklık verilerine göre aldığımız zaman zaten ortalama bir süredir. Ve fiyatına göre de bence gayet ideal bir süre olduğunu düşünüyorum. Yani hem müzik konusunda orta seviye, mikrofon konusunda üst seviye bir kulaklık yapılmış. Bunları yorumladığımız zaman tabii ki de bu kulaklığı ne için kullanmamız gerekir derseniz günlük görüşmeleriniz için kesinlikle günlük hayatta sürekli sık sık kullanmak istiyorsanız Shaza Air 7 bunun için çok iyi. Müzik konusunda evet birazcık daha üst seviye performanslı kulaklıklar var ama onun fiyatı daha pahalı. En azından yani ben gene arada müziğimi de dinleyeyim ama günlük görüşmelerim olsun vesaire işte yani kulaklıkla işlerimi halledebileyim diyorsanız gerçekten bu konuda gayet ideal bir kulaklık. Evet arkadaşlar Shaza Air 7 incelemesinin de sonuna geldik. Eğer bu kulaklığı satın almak isterseniz de aşağıya linkini bıraktım. Buradan rahatlıkla satın alabilirsiniz. Bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.